Şimdi bunu alıyorum. Bunu şu şekilde buna tutturacağım. Şuradan giriyorum. Şöyle şunun içine şuraya sokuyoruz. Bu şekilde dikeceğiz. Böyle. Bunu da buradan. Evet. Şuradan gireceğim. Buradan geri döneceğiz. Bunu da arkadaşlar önünden ve arkadan, yani içeriden ve dışarıdan bunu da dikeceğiz. Evet. Bu şekilde bunların hepsini tek tek buraya dikeceğiz. Bunu buraya dikeceğim. Bunu da buraya. Taban kısmını sepetin tabanını diktim. İpim burada. Şimdi ikinci sırasını dikiyorum. Bunlar arkadaşlar Milli Piyango hani oynuyorlar ya, şans oyunu, şans topu falan filan. Onun kağıtları. Onlardan bir tane aldım. Ozalitçiye götürdüm ve orada bunu çoğaltmak suretiyle kullanmaya başladım. Yalnız kağıdı birazcık kalın kağıda bastırmışım. Zorlanıyorum. Siz mümkün olduğu kadar ince kağıda bastırın. Fotokopicide çoğalttırmayın arkadaşlar. O orada pahalı oluyor. Ozalitçide daha çok oluyor. Daha ucuz oluyor. Şu aralar biliyorsunuz arkadaşlar açık, onları dikmem lazım. Bunu hem içeriden hem dışarıdan dikeceğiz. Şöyle. Şuradan. Bu dikme işlemlerini arkadaşlar size uzun uzun anlatmayacağım. Evet. Burayı böyle komple dikeceğiz. Ondan sonra diğer sıraya geleceğiz. Şimdi ikinci sırayı da arkadaşlar hem arkadan hem önden iki taraflı diktim. Gittikçe kağıtların ebatları küçüldüğü için gördüğünüz gibi kendiliğinden bombe oluyor kağıtlar. Şöyle. Şu anda üçüncü sırayı dikiyoruz. Onu şuraya, şu aradan. Arkadaşlar dediğim gibi ozalitçide ben kalın kağıda basmış ozalitçi. Bu kadar kalın olacağını tahmin etmiyordum. Onun için dikerken hayli zorlanıyorum. Şuradan şöyle tekrar çıkıyorum. Ama çok sağlam bir şey olacak. Dikimi biraz zor olacak ama sağlam olacak. Bu şekilde üçüncü sırayı da dikiyoruz. Şimdi buraya geçiyorum. Bu araları mutlaka kapatıyoruz. Şu aralar biliyorsunuz açık, şuralar. Dikiyoruz bu araları. Şöyle çektim. Şuradan tekrar şöyle iniyoruz. Ve iniyoruz.
iniyoruz. Şimdi şuradan şöyle şöyle evet arkadaşlar, bu şekilde böyle şu vaziyette her tarafı dikeceğiz. Böylece 3. sırayı da bitirmiş olacağız. 3 sırayı diktim. Şöyle bakın nasıl bombeş oldu. Şimdi artık 4. sırayı dikmeye başlıyorum. 4. sırayı da bu şekilde koydum. Şöyle bakın, kendiliğinden bombeleniyor. Neden biliyor musunuz? Kağıtların boyutları küçüldüğü için. Bakın. Şuradaki daha geniş. Buralar gittikçe daralıyor. Şuradan şöyle çıkıyorum. Evet. Şimdi şu ara açık. Biliyorsunuz, bu arayı da dikeyim. Evet. Şöyle buradan aşağıya inelim. Hı hı. Evet. Buraya girelim. Buradan şöyle aşağıya. Arkadaşlar, ister misinayla dikin, isterseniz bu sağlam ipler var. Onlarla dikin. Ben misinayla elimi hep kestiğim için iple dikmeyi tercih ediyorum. Şunu şöyle geliyoruz. Bakın. Evet. Buradan böyle. 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 Böyle güç kullanacaksınız. Şöyle. Evet arkadaşlar, 4. sırayı da böyle aynen böyle dikeceğiz. Arkadaşlar bakın, 4. sırayı da diktim. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla bombe oldu. Hem bu arkadan diktim hem önden diktim. Şimdi 4. sıra bitti. 5. sırayı buraya yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şu vaziyette tutturuyorum artık köşeleri. Şöyle şuradan aşağıya ineceğim. Şöyle aşağıya indim. Bak. Şu vaziyette aşağıya indim. Bakın arkadaşlar. Renkli boncuk koymayacağım. Şu uzun boncuklardan koyuyorum. Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Şu araya, çünkü bu tam gelecek. Şöyle. Şu aradan iniyorum şöyle. Şöyle. Bakın. Tekrar bu boncuğun içinden çıkıyorum. Şöyle dönüyorum. Şunun içinden geçiyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın, bu araya sıkıştırıyorum şeyimi. Boncuğumu. Böyle. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Buradan şuraya geçiyorum bu sefer. Şu tarafa. Buraya çıkıyorum. Bir tane daha boncuk alıyorum. Bu boncuğu buradan geçiriyorum. Şöyle aşağıya iniyorum.
aşağıdan yukarıya çıkıyorum şurada. Bakın şuradan yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıktım. Gördünüz mü? Bakın. Sepetin boncuklarını diktim. Mesafe dar olduğu için tam gösteremedim ama olayı anlamışsınızdır arkadaşlar. Mesela şu köşeye de şöyle bir tane daha koyacağım. Şuradan iğnemi sokuyorum. Bakın. Şu aradan çıkartıyorum. Şöyle bu araya sıkıştırıyorum. Bu boncuğu. Şuradan şöyle geliyorum. Tekrar. Şöyle. Aradan. İçinden. İki kağıdın arasına ince uzun bir tahta boncuk koydum. İster siz yuvarlak koyun, ister böyle uzun koyun. Yani önemli olan sepeti süslemek. Bunu ister örgü sepeti yapın, ister meyve sepeti yapın. Yalnız ozalihçinin bastığı kağıt çok kalın olduğu için arkadaşlar, hakikaten yani şaka bir yana bayağı sağlam bir şey oldu bu. Şöyle. Sepetimin tamamı bitmiş oldu. Dikdörtgen sepet yapımım burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.